bedeninden 6 kurşun çıkıyor. 3 göğüs, 2 tane boyna, 1 tane kafaya. Oracıkta ölüyor. Amirim çocuk ne olmuş? İşte bundan sonrası çok enteresan. İhbar üstüne polis olay yerine geliyor. Arkada bebeği buluyorlar. Para gitmiş, Eren öldürülmüş, çocuğu bırakmışlar. Asıl enteresan olan şey şu ki... arabada bulunan çocuk Eren'in takas için gittiği oğlu değil. Nasıl yani? Eren'in bebeğini başka bir bebekle değiştirmişler. Ve Hümeyra Karabulut emniyete geliyor, Eren'in karısı. Çocuğu alıyor, gıkını bile çıkarmıyor. Hiçbir şeye itiraz etmiyor. Bu oğlan benim değil demiyor. Asıl çocuk bulunuyor mu peki? Yok, bugüne kadar nerede olduğu da bilinmiyor. Dosya kapandı gitti. Hümeyra Karabulut bugün sadece bir halı saha işletiyor. Bir daha hiç evlenmemiş. Bu işlerden uzak duruyor ve kucağına bırakılan çocuğu büyütüyor. Evet, peki bu dosya niye yeniden açıldı? 25 sene sonra biz bunları niye konuşuyoruz, niye toplandık? İşte bunun için. Bunu cezaevine göndermişler. Kim var cezaevinde? Arabada bulunan çocuk. Hümeyra Karabulut'un kucağına bırakılan çocuk. Yani Kaan Karabulut. Ben uzun zamandır görmüyorum gerçi kendisini ama... rica edersem Kaan'ı işe o alır. Yok, biz öyle istemiyoruz. Biz Tepeli'nin herhangi bir işletmesinde işe girsin, kendi başına yükselsin çabasıyla diye düşünüyoruz. İlhan Tepeli Kaan'ın kim olduğunu mutlaka öğrenir. Yanına gizlice girmiş biri sonuçta. O olay açığa çıktığında hiç hoş olmaz. Değil mi? Değil Hümeyra Hanım. Biz ona yeni bir kimlik vereceğiz. Babasını öldürmüş. Öyle değil mi? Yani öyle bir iddia var ama tam emin değiliz. Aramızda gizli saklı bir şey olmamalı. Cemal Sandıkçı. Sen kimsin? Kaan Karabulut. Baba Eren Karabulut. Bu iki katil cinayeti İlhan Tepeli'nin emriyle işledi. Kadının kocası babanın arkadaşıydı. Eren Karabulut. Hümeyra. Oğluna iş arıyordur. Cihangir yardımcı olur. İlgilenir dedik. Bu da mı gol değil Adem? Buyur abi, anlamadım. Bakalım nereye varacak. Tamam, dağılın. Sen iş arıyordun değil mi? Aynen. Silahtan anlar mısın? Anlarım. Tamam. Çıkar ceketini ver bana. Ne örüyorsun abi? Giy şunu. Al şunu. Ne örüyoruz abi?
Bu araba? Şu karşıdan silahlı birileri gelecek. Sen nereden biliyorsun? Sen şu arabayı halleder misin? Nasıl? Çıkıp indireceksin. Karşıdan geliyorlar. Sen şu arabayı halleder misin? Kız o mu? Lan oğlum sen bu arabayı halleder misin? Ya bağırma gözünü seveyim. Tamam hallederim. Aynı anda çıkıyoruz. Ölme lan! Şşş! Yaşıyor. Bayıldı. Abi. Abi beni beklemeden nereye gidiyorsun abi? Abi. 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 Abim. Abim. Uyu abim sen uyu ben seni pamuklara sarmalar sararım. Abim. Lan oğlum sen bu arabayı halleder misin? Ya bağırma gözünü seveyim. Tamam hallederim. Aynı anda çıkıyoruz. Yaşıyor. Yaşıyor. Yine birilerini öldürdün Cihangir. Nereye gidiyorsun abi? Pamuklara sarmalar sararım. Abim. Abi. 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 Yine birilerini öldürdün Cihangir. Beni de sen öldürdün. Kimsin lan sen? Abim benim Adem. Tanımadın mı beni?
Cihangir. Ya halledeceğiz yengem, Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak abime. Hastaneye gitmiyoruz diye bir şey yok değil mi? Ben hastaneye gidiyorum da. O ne demek? Ya tabii hastaneye yenge, arkadaş yeni başladı da kusuruna bakma. Gerilimi yükseltiyor. Ben mi yükseltiyorum gerilimi? Hasbinallah. Yorgunluktan bayıldı değil mi Adem? Ya tabii yengem, dediğim gibi ben Cihangir abim gibi sağlam adam tanımıyorum vallahi. Ya hadi kardeşim sen de biraz bas. Korkma, rüya görüyorsun Cihangir. Rüya görüyorsun Cihangir. Beni sen öldürdün. Hadi hatırla beni. Hatırla beni. Beni de sen öldürdün. Beni de sen öldürdün. Doktor bey, bir şey var mı? Ne olur söyler misiniz? Ama anlattım, hanımefendiye söyledim. Ben annesiyim. Uykusuzluk, yorgun düşmüş. Onun dışında bir şey yok. Veya ciddi bir şey yok. Uyandırdık, konuştuk. Merak etmeyin. Gülay Hanım uyuyor. Güzel rüyalar görüyor şu anda. Turp gibi uyanacak maşallah. Peki, geçmiş olsun. Teşekkürler. Rüya görsün. Yaşadığı hayat kabus çünkü. Doğru. Boşu boşuna kendini tehlikeye attı. Kabusmuş. Cihangir'im, mışıl mışıl, mutlu mutlu uyusan.
aber wie das nicht verstehst du kein Wort. Dieses wunderbare Weib, halb Furie, halb Graz. Sie liebt mich. Allen Weibern nichts trotz, ich sie auch. Deine Lippen sehe. Du aber wie das nicht verstehst du kein Wort. Dieses wunderbare Weib, halb Furie, halb Graz. Sie liebt mich. Und allen Weibern nichts trotz, ich sie auch. Wie heilig will, dass ich einen Kampf liege, gehe nicht in Liebe, kannst du nicht empfangen. Allen Weibern nichts trotz, ich sie auch. Wie heilig will, dass ich einen Kampf gehe nicht in Liebe, kannst du nicht empfangen. Was also will ich? Mir widersteht, das macht mir Übelkeit, wenn ich den Zug um deine Lippen sehe. Du aber wie das nicht verstehst du? Kein Wort. Dies wunderbare Weib, halb Furie, halb Grazie. Sie liebt mich. Sie liebt mich. Ölmedin, merak etme. Kimsin lan sen? Ne istiyorsun benden? Ben değil, sen benden bir şey istiyorsun Cihangir. Ne istiyorum? Ne istedim ben senden? Rüyadasın Cihangir. Beni öldürürsen uyanacaksın. Hadi öldür beni. Cihangir, uyandın mı evladım? Hah. Doktor yok mu? Gülay Hanım, hemşire, doktor, Cihangir uyandı. Gülay Hanım, Cihangir uyandı. Cihangir. Oğlum uyandın mı? Cihangir. İyi bir şey yok. Nazar çıktı. Allah yokluğunu göstermesin. Nasılsın Cihangir? İyiyim. Abartmayın. Ağzım kurumuş. Su versene. Al canım. Ne zamandır buradayım? Neredeyse bir gün oldu. Kaan iyi mi? Kaan kim? Çağırırız gelsin. Yanındaki çocuk Seher iyi. Kamera çekimini buradan yapmışlar. Eskiyi mi diyorsunuz? Hı. Amirim, niye tekrar gelindi buraya? Aynı tuzağa diyorum. Göz göre göre. Aynı yer. Neyin kafası bu? Neden kaydetmişler? Kim kaydetmiş? Neden biz şimdi seyrediyoruz? Bilsek güzel olurdu tabii. Niye geldiniz buraya Kaan? Macera öyle gelişti.
Arkadaşım mavra yapmasana. Depoya gittiğimde bir mevzu vardı. Anlayamadım. Gider misin dediler. Öyle gelişti. Ya aynı yere geliyorsun. Aynı yere. Evet de kime diyecektim bunu? Ben bu filmi gördüm diyebileceğim bir siz varsınız. Arabada Cihangir'le miydin? Evet. Sen mi söyledin tuzağı? O da biliyordu. Neyi biliyordu? Nasıl bir tuzak olacağını Cihangir de biliyordu. Zaten o yüzden erken hamle ettik. Nereden ne çıkacağını biliyordu diyorsun. Doğru mu anlıyorum? Videoyu seyretmiş gibi ha? O kadarını bilemem. Ama nasıl bir tuzak olacağını biliyordu. En az benim kadar iyi biliyordu. Efendim? Tamam. Geliyorum. Cihangir uyanmış. Beni çağırıyor. Ya tamam çağırın şu doktoru taburcu etsin beni. İyiyim diyorum size işte. Ya düşüp bayıldın Cihangir. Canını mı kastediyorsun? Abla pantolonum nerede? Yok canım, yapmıyor öyle bir şey. Çalışmak istiyorsa çalışsın, böyle zorla olmaz. İyi, sen tabii git oğlum. Sen iyi misin? İyidir. Sen? Daha iyi olacağım. Cihangir nereye gidiyorsun? Hastanedesin. Delirdin mi? Bayıldın. Fiziken yorgunsun. Toparlayacağım. Toparlar. Cihangir, ayakkabılarını unutmuşsun. Acele etme. Nereye? İskender'le konuşmayalım mı? Konuşmadık mı? Doyamadım. Nasıl oluyor bu Cemal Bey? Ben de onu soracaktım Hümeyra Hanım. Kaan DVD'de ne gördüyse, ne anlatıldıysa aynını yaşadı. Hayır yani ölebilirdi bu çocuk. İskender mi çağırmış onu? Öyle görünüyor. Tesadüf olamaz mı? Olamaz. Acaba diyorum siz DVD'de anlatılanları önceden biliyor muydunuz? Hayır, insanın aklına gelmiyor değil ama polis bulamadı. İspat da edemiyorsunuz bir şey. İlhan Eren'in işlerini yürütür olunca aklıma gelmedi değil tabii yani. Doğa boşluk kaldırmaz. İlla ki biri geçecekti yerine. Kaan'la bunları daha önce konuştuğunuz oldu mu? Nasıl? Yani babasını kimin öldürdüğünü. Ha yok. Yani boş yere doldurmak istemedim çocuğu. Ama konuştunuz. Bir kere. Yani bir kere sordu bana neden bunu merak etmiyorsun diye. Merak etmez miyim? Merak ettim tabii oğlum. Ama bizim etimiz ne, budumuz ne oğlum? Polise haber verdim ama bir sonuç alamadım işte. Beni niye öldürmemişler? Bebek olduğun için herhalde. İntikam alabilirim. Olsam, bir bilsem kimin yaptığını.
Senin yerine ben alacağım intikam. Bir kere sordu dediniz. Bir daha hiç sormadım. Yani Kaan, nasıl desem, biraz gamsız bir çocuktu. Kendi derdine düşünce açıkçası bir daha da hiç üstüne düşmedi yani. Ya da size sormadı. Belki de kendi araştırıp öğrendi. Sanmam. İçi dışı birdir benim oğlum. Anlatırdı yani bana, mutlaka anlatırdı. Yani sanmıyorum. Bana haber vermeden silahlı çatışmaya mı girdiniz Adem? Şöyle izah edeyim İlhan Bey. İrem Hanım kaçırılınca tabii. Cihangir abim niçin bir karar verdi. Bir karar vermek zorundaydı. Eli mahkumdu bir yerde. Ben sana Cihangir'i sormuyorum. Cihangir'in ne yaptığını görüyorum. Ben sana soruyorum. Sen beni aramalıydın. Silahlı, külahlı, anlavallık istiyor muyum ben? Ha? Lan konuşurken gözüme bak! Ha şunu İlhan Bey. Neymiş? Sizi aramam gerekiyordu. İstanbul'un ortasında çatapata. Geçti oğlum artık o devirler, geçti. Nerede oldu bu iş? Efendim o bakımdan çok şanslıyız. Böyle gözlerden uzak bir yer. Yani kimsenin görmesi mümkün değil. Gören duyan olmamıştır. Altını değil, kuruşu saklamak hüner, öyle mi Adem? Ya bunca zaman sen şu 3 kuruşluk aklını benden saklamışsın da ben bilememişim, öyle mi? Ya yalanım varsa gözüm şuraya aksın. İlhan Bey bakın. Bakın işte burada. Burada mı? Nereden çıktı bu resimler? İskender'in adamlarıyla burada mı buluştunuz? Evet İlhan Bey. İskender mi istedi burada buluşmanızı? Evet İlhan Bey. Sen gitmeden önce resmini mi çektin? Yok çektim. Lakin Cihangir abiyle geçenlerde bir gittiydik. O ara çektim. Niye? Bilmem kalk gidiyor dedi. Gittik işte. Sonra? Sonrası malum İlhan Bey. İşte burada tesadüf geldi. Vuruştular. Cihangir abim arıyor. Açayım. Aç. Alo abi günaydın. Uyandın mı abi? Adem, adamları topla depoya gel. Niye diye sorma. Tedarikli gelin. Başın abi. Ne dedi? Adamları topla depoya gel diyor. Onun dediğini yapmayacaksın Adem. Depoya gideceksin, onu ikna edeceksin. Ne diyeyim? Bizim oralarda güvercine ev kuşu derler. Baykuşa puhu, bıldırcına pıt pıdak derler. Sen bu ağızlardan anlarsın, öyle değil mi ha Adem? İşte kuşlardan konuşursunuz Cihangir'le. Haklısınız tabii İlhan Bey. Bana bak, ne yap ne et, tut oğlanı. Bu İskender meselesini ben halledeceğim. Lan hadi gitsene, mal gibi durma karşımda. Başın İlhan Bey hayırlı günler. İş büyüdü müdürüm. Ölen oldu. Silahlı çatışmadan dolayı. Dolayı falan filan. Boş ver. Cemal ne dedi? Çok konuşamadık ama o tabii daha çok Cihangir'in bu tuzağı nasıl anladığını düşünüyor. Cihangir hangisiydi? İlhan Tepeli'nin oğlu. Öbürü de Kaan'dı. Hı. Sen bu safhada hiç yorum yapma.
Bekle bakalım Cemal ne diyecek? Nasıl akıl yürütecek seni, ne tarafa yönlendirecek? Emredersiniz. Bu fasıl çok mühim kızım. Bırak anlatsın. Sen lafa girme. Tamam. Bir de bu Kaan ayrı eve çıkacaksa ona da ayrıca dikkat edeceksin. Ben karşı çıktım biliyorsunuz. Ha, bırak şimdi. Cemal sandıkçı seçmedi mi bu çocuğu? Seçti. Ne belli başka planları olmadı. Adamı hapisten çıkarıyorsun. Hayatını kurtarıyorsun bir yerde. Her teferruat önemli Bahar. Resimleri makinandan sileceksin. Buraya gelirken giderken takip edilmediğinden emin ol kızım. Cemal buraya geldiğinde fotoğrafları çektiğini de bilmemeli. Aramızdaki ilişkiyi bilmemeli. İyi gidiyorsun. Böyle devam et. Abim, ya tekrardan geçmiş olsun. Nasıl olun abi? Az daha iyi misin? Bir şey yok adam, ne olacak? Maşallah, maşallah. İlhan Beygil'in yanından geliyorum abi. Diyeceklerim var diyorsun. İyi söyle. Siz karışmayın, ben halledeceğim dedi. İyi işte Adem, ne güzel. Herkes bir tarafından tutarsa daha çabuk hallolur. Yok abi, bak gözünü seveyim öyle değil ha. İstemiyor İlhan Bey. Hem sizin şu çatışma şeyini duyunca etti yani. Kızdı yani. Döküle kalsın İskender dedi. Para dedi benim oğlumun canından kıymetli mı dedi.
Anay dedi. Kurban olurum dedi. Ben dedi onun aldığı nefesin köpeği olurum dedi, köpeği. Ulan uydurma. Babam bir şey demiştir de böyle dememiştir. Vıh. Dedi abi. Bak vallahi kırılıyorum amma. Yani sen beni iyice ıskartaya çıkarttın. Hayır, el alemin bebesiyle vuruşmaya gidiyorum. Dediğimi yalan belliyorsun. Hayır yani zaten moralim bozuk. Gurbetteyim. Bu İstanbul'a bir türlü kanım kaynamıyor. Ben sana bir su getireyim abi. Efendim İrem. İlhan. Cihangir hastaneden çıktı. Biliyorum. Keşke teşrif edip kendin görseydin. Gerçi biliyorsun bu da bir şey. Bilmeye de bilirdin. Sabah sabah beni sinirlendirme Gülay. Cihangir beni dinlemedi. Hata üstüne hata yaptı. Bize saldırıyorlar. Çocuk hiç olmazsa bir şey yaptı. Benim dediğimi yapsın. Ben ne lazımsa yaparım. Hadi. Nereye gidiyorsun? İlhan. Ya İrem, söylediğini anlamıyor değilim. Anlaşılmayacak bir şey yok zaten. Tamam, ben de onu diyorum. Şu anda benim bir işim var, tamam mı? Ben seni sonra arayacağım. Tamam, tamam görüşürüz. Yenge de perişan oldu tabii. Adem, babamla başladın. Yenge menge dedin, gurbet dedin, el alemin bebesi dedin. Ne yapıyorsun oğlum sen vıt vıt vıt? Ya yok haklısın abi. Ya bak hele. Ya biliyorsun sen beni. Ya ben öyle az dur diyemem kendime. Benim içimde bir bozkır, böyle hırıl hırıl bir çiçek daha. Ya abi sen beni o gün orada bıraktın da bu bebeğiyle bastın gittin ya. Heh. Benim trafom gitti. Çekmez oldum. Disconnect Adem yani. Kanım diyorsun. He onu diyorum. Tanımıyoruz, etmiyoruz, işe koşuyoruz. El alem. Ya hırlı mı, hırsız mı? Nereden biliyor abi? Artık biliyorum Adem. Ölebilirim demedi. Bana ne demedi? Niye demedi Adem? Ya gözünün ya ne diyeyim? Ben de onu soruyorum ya. Niye demedi abi? Abi ata arpa gerek yiğide pilav. Bu gobel ne örüyor? Abi bak böyle bebek olmaz. Olmaz. Menfaati ne bunun? Ya benzini ne bunun? Doğru. Çarşı mı? Hayır gözünü seveyim. Efendi. Bak o be. Gel hele gel. Gel. Geç otur. Sen de otur Adem. Eyvallah abi. Bir şey istedin. Sağ olasın ikiletmedin. Bizden aylık alacaksın. Cesaretine, fedakarlığına bedel biçemem. Ama seni mutsuz etmeyecek bir aylığın olur. Eyvallah. Ben bana değil, işe sadakat gösterilsin isterim. Hepimiz için gücün hakkını verirsek birbirimize sadakat göstermiş oluruz. Bana uyar. Güzel. O zaman gelelim yapacağımız işe. Ne demek bir daha olmayacak lan? Ha? Ne demek? Kamyon devrilmiş. İtibarım sıfıra inmiş. Bir şey emretmişim. Yanımda çalışan, dünya kadar para ödediğim adamlar yapamamış. Ha? Bir daha olmayacak abi. Bir daha olmayacak tabii. Bir daha olmayacak tabii de. Bakalım siz burada olacak mısınız? Sen gidin lan. Siz de gidin.
Arabayla konuşurken yanıma gelme diyorum değil mi kızım? Hı? İnadına geliyorsun, onu da biliyorum. Bilemediğim nereye vardırmak istediğin. Personeli azarladığın yetmedi mi baba? İş konuşuyoruz evladım. Paramı kaybettin. Neden soruyorsun? Para mı isteyeceksin? Kalbine vuracak diye korkuyorum. Kabahat bende. Sana bu rahatlığı, bu gevşekliği veren benim. Senin şu kamyonu Cihangir mi devirdi? Bu laflar benim ağzıma yakışır. Ben sokaktan geldim. Ama seni en iyi okullara gönderdim. Sen niye? Hey kurban olduğum Allah'ım. Ya millet kızını gelin olur, ev veririz, dursun şurada diye kıstırır. Biz dedik ki durmasın, koşsun, tutsun, koparsın. Al işte İskender, al işte. 3 günde bir söylüyorsun biliyor musun? 3 günde bir. Cihangir arıyor. Alo. Alo İskender Bey, nasılsınız? İzniniz olursa sizden bir ricam. Bir de kabul ederseniz bir özrüm olacak. Söyle bakalım. Şimdi bir şeyler oldu. Yani böyle olsun istemezdim. Adım gibi biliyorum, siz de istemezdiniz. Ben kendimi korudum. Maalesef can kaybı oldu. Keşke olmasaydı. Ama daha fazla sürsün istemem. Sonuçta büyümüşsünüz. Bir hal çaresine bakarız. Şimdi izniniz olursa yanınıza gelip hatırınızı sorayım istedim. Özür dileyeyim. Telafi etmem gerekiyorsa telafi edeyim diyorum. Bu dediklerin nasıl olacak Cihangir? Vallahi siz nasıl isterseniz öyle olacak İskender Bey. Sizin istediğiniz yani size ait bir yere geleyim. Diyeceklerimi yüz yüze söyleyeyim diyorum. İyi. Akşam benim etçiye gelin. Yemek yer konuşuruz. Ne diyor? Senin sporun yok mu kızım? Git esnesene sen. Çakralarını makralarını aç. Hayat çok zor, kolay mı öyle? Hadi bakayım, hadi. Nereden aldınız bu eti? İyiymiş. Çayır çimen görmüş bu. Bal damlıyor ağzından abi. Bal, bal. Bak İlhan Beygil nasıl sevinecek. En doğrusunu, en şahanesini yaptın abi. Hadi bakalım. Nereye? Bir dolaşalım bakalım Adem. Merhaba. Bir tuzlama verirsen. Çorbadan sonra bir şey alır mısınız? Yok istemiyorum. Şunu kasaya koy, gelip alacaklar. Hadi. Hüseyin abi. Şu anahtarı buradaki abi gönderdi. Herhangi bir yer seçtim. Servisçiler lahmacun pide taşımıyorlar. Bahis içinden para toplayıp para dağıtıyorlar. Sipariş getirmiş gibi içeri girip içeriden para alınıyor. Her gün bayilere dikkat çekmeyen küçük miktarlarda paralar yatırılıyor. Her bir kurye kalan paraları merkezlere taşıyor.
Paralar sayılıyor ve kayıt altına alınıyor. Sonra son kurye geliyor ve toplanan paranın her gün için %60'ını alıyor. Çantayla yola çıkıyor. Parayı getirip İskender Bey'in muhasebesine teslim ediyor. Nereden mi biliyorum? 2-3 sene önce bu işi biz yapıyorduk. Cirosu düşük diye bizden alıp İskender'e verdiler. Abim niye anlattın bunları? Sana değil Adem. Kaan'a anlattım. Ne yapıyoruz? Bu tezgahı patlatıyoruz. Görüyorsun sen abi. Abi sen güzel güzel konuştun İskender'ine. Bak vallahi böğürlerim yandı ha. Un dökeceğim. Abi İlhan Bey'ini öreceğiz. Adem, onu bırak da ben düşüneyim ha. Abim bak vallahi diyorum ben yemin içtim yapamam. Sen değil zaten. Kaan yapacak. Bık. Abi bu daha kötü ya. Ya benim neyim var ki sen beni koymuyorsun sahneye? Gülüyor mu la Gobel? Ağlayana gülünmez. Yok ya essak mı diyorsun? Esnaf diyorum. Bak. Adem, bu iş benim dediğim gibi olacak. Tamam mı? Sen de babama edecek susacaksın. Oldu mu? Olma mı? Olur. Olur da. Bak benim inleyen kemiklerim, kulunçlarım. Bittin sen Adem. Kapının önüne koyacaklar seni. Cemal buraya geldiğinde fotoğrafları çektiğinde bilmemeli. Resimleri makinandan sileceksin. Ne yaptın? Cihangir'in dosyalarına baktım amirim. Orada bir şey yok. Yoksa var mı? Sicil temiz. Ama DVD izlemiş olabilirim diye düşünüyorum. Anlat. Hiç yorum yapma. Bekle bakalım Cemal ne diyecek? Nasıl akıl yürütecek? Seni ne tarafa yönlendirecek? Bırak anlatsın. Yani elimde bir şey yok. 2 soru. Cihangir bu DVD'yi biliyorsa nereden nasıl biliyor? Yani demek ki ya ona da gönderildi ya da DVD'yi gönderen Cihangir.
Yok, göndermiş olamaz. Sebep? Babasını cezalandırmak istiyor olamaz. Seyrettiyse. Ne seyrettiğine bağlı. İşte bizle aynı filmi seyrettiğini farz ediyoruz ya. Neden? Çünkü tuzağı biliyor. Herkesin bilmesi mümkün değil. İkinci soru ne? Biri Kaan'ın olup biten her şeyi öğrenmesini istedi. Aynı kişi Cihangir'in de bilmesini istedi. Niye? Yani soru çok da ikinci soru bu. Resimleri makinamdan sileceksin. Aramızdaki ilişkiyi bilmemeli. Ben hiç fotoğraf bakmaya falan dayanamıyorum biliyor musun? Sen seviyorsun galiba. Çekince de bir yerde saklamak lazım değil mi? Hepsi ayrı meşgale. Bir şey mi oldu anne? Babanın öldürüldüğü yerde... Çatışma oldu. Önemli bir şey yok. Sen merak etme. Ne demek önemli bir şey yok? Ne demek merak etme? Bile bile istediler bunu, bile bile yaptılar. Cihangir mi istedi seni? Yok öyle bir şey ya. İskender Cihangir'in nişanlısını kaçırmıştı. O zaten gidecekti. Benimle gitmeyebilirdi yani. Cihangir sana kötü mü davrandı? Yok anneciğim. Ben her defasında sana böyle olup biteni anlatamam ki. Niye? Niye anlatamıyorsun annene sen olup biteni? Bak. Bunlar savaşıyorlar. Tamam mı? Ben de artık işin içindeyim. Böyle her defasında olup biteni sana anlatmanın sana da bana da bir faydası yok. Var. Var. Sana da faydası var, bana da faydası var. Senin intikamın benim intikamım sayılır. Eğer babanın katilleri cezasını çekecekse... ikimiz de huzura ereceğiz. İkimiz de. Oğlum. Sana bir şey olacak diye geceleri gözüme uyku girmiyor benim. Bak bakayım bana. Endişelenmek yok. Tamam mı? Sen güven bana. Biz herkesi yeneceğiz. Sana söz. Yavaş birader. Memleket nere senin? Böyle bayık bayık. Hop dedik. Kirliler var delikanlı. Lan ayıptır oğlum. Soframıza gelmişler bekletiyorsunuz insanları. Gel Cihangir gel hoş geldin. Hoş bulduk. Ne arıyorsun Yozgatlı? Şangırı. Yakın değil mi oralar? Yani. Ha. Geç Allah'ın adamı geç oturun. Otur Cihangir hoş geldin. Kebap yiyelim, hoşbeş edelim. Edelim.
Edelim İskender Bey. Buyurun oturun. Çantasını alın misafirimizin, yük olmasın. İşkembeciden sanat galerisine. İyi akşamlar Vekil Haç Bey. Karşılaşmalar insanı geliştirir. Herkes birbirine benzese, devletler de toplumlar da küçülür. Şu resimden bir şey anlıyor musun İlhan? Yok. Ama meraklısı para ödüyor biliyorum. Anlamadığın için kızıyor musun peki ressama? Bu resmi beğenenlere. Ne istiyorsun onu anlat. Resimden anlamam ama ticaretten anlarım Vekil Haç Bey. Ticaret yürürse hayat yürür mesela. Çorba içersin, resim alırsın, çocuğunu okutursun, kenarda para biriktirirsin. Yorma beni. İskender üstüme geliyor. Ben bir şey duymadım. Sizin izniniz olmadan bunu yapamaz ama. Usta, Buyurun efendim. birkaç parça pirzola atın. Tabii. Dinlenmiş antrikot da koy. Birkaç tane bonfile atarsın. Yeşil biber, kırmızı biber güzel kızartın, sarımsak. Tamam mı usta? Tamam. Abi 1 milyon var. İyi, koy bakalım şöyle. Eskiden ot sevmezdim. Cahillik işte. Etin yeri ayrı tabii. Sen şimdi bu paraları niye getirdin patronumun evladı? Kayıplar oldu İskender Bey. O çocuklar emir kulu. Ha, ben kendimi savundum. Mecbur kaldım, indirdim. Ama aileleri vardır. Borçları vardır. Harçları vardır. Dedim bizim Adem'i hazırlayın bir çanta. Getirip verelim İskender Bey'e. Biz anlaşırız. Yanlış anladık deriz. Sarılırız. Kucaklaşırız. Ulan yanımızda çalışanlar olmasın. Serin serin konuşuyorsun be Cihangir. Demek bu para ölenler için ha? Güzel güzel. Biz tabii ki sarılırız, öpüşürüz, kucaklaşırız, anlaşırız. Yeter ki sıramızı, yerimizi bilelim. Yanlış anlamayın Vekil Haç Bey ama bir şey yapıyorsa İskender sizden emir alır gibi yapıyor. Yani siz emrettiniz demiyorum. Sana dahlimiz ve malumatımız yok dedim. Ben de bunun için geldim. İskender'in yaptıkları hepimize zarar verecek. Bunu bilin istedim. İşkillenerek, vehmederek konuşmayız biz.
Senin haber vermene gerek yok İlhan. Lüzumluysa öğreniriz. İşine gücüne bak. Gidebilirsin. Bak tamam da şu anda çok önemli bir toplantıdayım. Ben seni... Hayır Cihangir, kapatma. Ben senden bir şey istedim. İşte bırakmanı istiyorum. En azından şimdilik diye ümit ediyorum. Bırakamıyorsun. Öyleyse ben bir şey yapmalıyım. Ne gibi? Ben de seninle çalışmalıyım. Olur tabii de. Bak dediğim gibi şu anda İskender Bey'le çok önemli bir görüşmedeyim. İskender'in lokantasındasın değil mi? Geliyorum oraya. İrem, bir dakika. Olmasın. Bu gece olmaz. Hayır, bu gece olsun. Birlikte bir el süreceksek bu gece başlasın. Nişanlını da çağırsaydın Cihangir. Böyle telefonda olmaz. Gelsin, otursun. Geliyor zaten. Teslimat. Geç. Teslimat getirdim. Kaan! Sen kimsin? İşte paket verdiler, onu getirdim. Konyalı nerede? Vallahi onu hiç bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorum? Konyalı kim? Onu bilmiyorum yani. Bizim ekipte bir Sivaslı var ama. Bir saniye İrem Hanım. Belediyenin emri var. Buyurun, takip edin. Cihangir. Hoş geldiniz İrem Hanım. Cihangir. Kaan'la mı burada yanlış mı gördüm? Yanlış görmüşsün. Buyurun oturun, oturun. Sen kimsin? Aşağıda da sordular ya. Mandalina. Bana haber vermediler seni. Çok ekşi. Olur lan şunu. Toprağım. Seni çağırıyorlar, bir bakar mısın? Ben size sofrayı tazelettireyim. Zahmet olmasın. Çok aç değilim.
Etle de pek aram yok. Hadi canım. Ben de bu Çorumlu'ya az evvel ebegümecini anlatıyordum. Kars yörelerinde kuşappa diyorlar, kuşappa. Şimdi İrem Hanım, ben bu Cihangir'i ikna edemem. Sonuçta babasıdır, hakikaten anlıyorum ama bir de siz dinleyin beni. Ben cesur adamım. Eskiden daha cesurdum. Öyle dışarıdan bakanlar deli cesareti deyip geçiyorlardı. Ama iştahtı benimkisi. Kaybetmeme iştahı. Şimdi diyorum ki senin babanın, benim eski patronum ya, İlhan Tepeli'nin miadı doldu. Senin aklınla benim iştahımı yan yana getirelim. Hı? Gel çalış benimle. Olmaz mı ya? İş konuşuyoruz kızım. Biraz ara vermiş olsunlar baba. Hep iş hep parayla racon. Fazlalık kalmasın üstünde. Nereden buldun bunu sen? İçeriden aldım. Fazlaysa bu fazla. Al. Nerelisin toprağım? Alanya. Çok sıcak orada. Baharda geleceğim. Yazın sıcak olur. Yüzme biliyor musun sen? Ne oldu ki? Bazısı denizin dibinde yaşıyor, yüzmeyi bilmiyor. Ben biliyorum. Merak etme sen. Tabii canım. Uyanık adam koyacağım buraya. Cin gibi olacak. Burada öyle dolaşamazsın. İşin bitti mi doğru yoluna. Hadi. Görmeyeyim bir daha. Hadi. Bunu kedilere bırakıyorum, çöpe atma. Gözünü seveyim, tamam mı? Ne yapıyoruz? Bu tezgahı patlatıyoruz. Biz yemek yerken sen içeri girip muhasebeye indireceksin. Bana haber vermediler seni.
Toprağım. Seni çağırıyorlar, bir bakar mısın? Doldur lan şunu. Ama daha da zor olan aldığımız parayı mekandan dışarı çıkarmak. Parayla dışarı çıkman imkansız. Parayı muhasebe katındaki boşluktan çatıya atarsın. Biz oradan alırız. Bir de babam çok yemek konuşur. Ya istediği o olmasın. Ben müjde. İrem. Haksız mıyım Cihangir Bey? Cihangir de bayılır iş konuşmaya. Kızımın derdi iş konuşmak değil. Katılamayacağı için maraza çıkartmak değil mi Müjde? Ben müsaadenizle bir... Şikayetlerimiz aynıymış İrem Hanım. Cihangir, teklife ne diyorsun? Ne diyeyim İrem? Babanı bırak. Gel beraber çalışalım teklifine bu saatte mi cevap vereyim? Aa. Baba böyle bir iş teklifi mi yaptı? Tövbe tövbe. Ben mesaisiz bir hayatı söylüyorum. Böyle bir hayatı tercih edip etmemekle ilgili söylediklerim. Bizim işlerin öyle mesaisi, gecesi, gündüzü yoktur ama. Kafama atsaydın. Lan ne var lan? Aldın işte. Gomel. Yemek yerken mutlu oluyordum. Demek ki bana iyi geliyor. Bu işe gireyim dedim. Ama daha evvelden hiçbir fikrim yok. Mutfağın ne alınır, nereden alınır, nasıl alınır hiç bilmiyorum.
geliyorum. Babam hırsızı yakalasın mı Cihangir? Canım, biz kalkalım mı? Nereye gidiyorsunuz ya? Daha çok erken. İskender Bey gelsin de. Lan! Ne demek lan soyulduk? He? Ben soyuldum lan ben! Bir kişi girdi içeri, uyduruk mobiletiyle geldi, sizi çökertti. Öyle mi? Kim geldi lan? İlk defa gördüğümüz biriydi. Buraya gel lan! Bu odaya kadar nasıl girdi peki? Buraya kadar gelince temiz sandım. İçi para dolu çantayla geliyor İskender Bey. Yok mu deseydim. Ama arkadaşlar şahit, sordum ya. Lan! Senin arkadaşını da, şahidini de tavuklara doğrarım lan! Bir kişi dördünüzü mü dövdü? Ha? Birden gelişti. Lan! Paralar nerede onu söyle bana. Kuruyu çıkışta aramışlar, para yokmuş. Lan yürü git! Belki para daha binadadır İskender Bey. Sonra alacaklardır. O ne demek lan? Ne oldu baba? Cihangir. Şuraya gelsene. Soyuldum Cihangir. Nasıl? Bir bilsem. Senle ben şurada otururken biri girip içeri götürmüş. Geçmiş olsun. Sen burada olmasan sen yaptın diyeceğim. Ama sen buradasın değil mi? Belki de bizim aramız mı? Nişanlın burada. Ben buradayım. Silahın yok. Koyun gibi keserim biliyorsun değil mi? $5 milyon gitti. Çokmuş. Senin şu badem bir ara kalktı gitti. O ara bir şey yaptıysan yaptın. Yaptıysan helal olsun sana. Bu gece dokunmayacağım. Misafirimsin. Konuştuklarımız boşuna mıydı? Oku.
Suriye'yi bulacağım. O konuşacak. Sen mi yaptın, baban mı yaptı, başkası mı bilemem. Bunu yapanları kurutacağım. İpe dizeceğim kulaklarını. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Bir şey soracağım. Bugün İrem'i kaçırınca o verdiğiniz adres, o depo. Niye seçtiniz orayı? Neden soruyorsun? Sevmedim orayı. Ben çok severim orayı. İçim açılır orada. Çok adam gömdüm oraya ben Cihangir. Senin yaşın kadar hatırası var oranın bende. Babanın katillerinden biri Kavak lakaplı Ercan Saner. Bir diğeri İskender Akay'dı. Ne ekersek onu biçeriz. Teşekkür ederiz yemek için. Gidelim. Bırakın gitsinler. Ne oldu baba? Yok bir şey. Para mı kaybettik? Ya bırak Allah aşkına, çeneyle olmuyor bu işler. Sen daha çantaya atamıyorsun. Neyi konuşuyorsun? Lan sen daha dün bir boyun iki bahar ota mı biliyorsun? La bebe, ben Koyun Baba barajında büyümüş adamım ha. Sazandan çok iyi anlarım. Aynen anlarsın. Maşallah sana. Ulan sen yat kalk. Na bak şu Cihangir ağabeyime dua et ha. Ama gün olur devran döner. Sen de düşersin benim elime gobe. O zaman kıvrım kıvrım kıvranırsın. Nereden tanıdım ben bu Adem'i diye. Aynen. Sen bekle. Ne durumdayız? Hiçbir aksilik yok abi. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok. Bir sıkıntı yok. Abi arkadaş yeni ya. Stresli iş tabii. Doktorlar stresten uzak durun diyor. Ama sen merak etme. Ben çözeceğim arkadaşı yakında. Tamam neyse. Fazla takılmayın buralarda. İyi iş çıkardın. Yeni geleni herkes şımartır Kaan Efendi. Lakin sen benim sözümü dinle. Müdürden gözünü ayırma. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Adem. En çok ne kadar tutabilirsin? Nasıl? Benimle Cihangir. Ben sana bir şey demesem, bana ne zaman İrem dersin acaba? Ya İrem. Ya bir alınganlık gösteriyorsun da. Ya ben zaten konuşkan biri değilim biliyorsun. Cihangir, bana şiirler yaz, şarkılar söyle demiyor mu? Tamam, haklısın. 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 İşine gelmeyince haklısın de geç. Ben haklı olduğumu biliyorum. Sen de biliyorsun. Başka bir şey konuşmamız gerekmiyor mu? İrem ne olur. Bak rica ediyorum, kolay bir gün değildi zaten. Kavga etmeyelim olur mu? Kavga etmek isteyen kim? Ben senin için bir şeyler yapmaya çabalıyorum. Bu akşam senin için geldim oraya. Ben mi sana gel dedim?
Bu adam seni 2 gün önce kaçırdı mı? Kaçırdı. O zaman senin gelmemen daha iyi olurdu. Belki de hiç olmasam daha iyi olurdu. Abartma İrem ya. Dönüp dolaşıp aynı yere getiriyorsun lafı. Belki de doğru yer orası. Olamaz mı? Babamı görmeye gitmeni istiyorum. Yok öyle bir şey, gerek yok. Cihangir, normal değil bu. Uykusuzluktan bayıldın. Yakında hayaller görmeye başlarsan hiç şaşmam. En son ne zaman güldüm? Onu hiç hatırlamıyorum. Sonra gerek yok diyorsun bana. Tamam dersem konu kapanacak. Pazarlık yapmıyorum. Sen ne zaman iyi olursan o zaman kapanacak. O zaman bir kaçıyorum. Geçmişimiz var. Bir de hep açık yaralar. Kimliğe hatırlattığım fazla parlamış anılar. İstanbul seni hapsetmiş. Eski bir banda kaydetmiş. Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu şarkıyı söylemiş. İstanbul seni kaybetmiş. İlaçlayıp berbat etmiş. Davul gibi gerilen derini aman Allah kim bilir kimler inletmiş. Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu şarkıyı söylemiş. Şu kıyafetlere bak. Bak. Islak saçlar. Lan. Sen kaşlarını mı alıyorsun lan yoksa? Hı? Lan var ya. Dışarıdan gören adam sanar lan sizi. Lan! Lan dövmeyeyim diyorum. Salaksa kovarım. Beterse gömerim diyorum ama yine de dövmeyeyim diyorum. Kendime yakıştıramıyorum. İskender Bey. Lan! Lan! Bana bunu yapanı bulmazsanız hepinizi doğrarım lan. Etinizi bekletirim. Kol bir yerde, bacak bir yerde. Lan! Deyus! Bir cevap ver lan! Kızınız? Ne var lan kızımda? Niye hala buradasın? Ben bulayım mı paranı çalanları? Müjde, cinim tepemde. Evlat katili yapma babanı. Ne diyeceksen de çek git eve. Deliyim zaten. Cihangir'i yanında istiyorsun ya. Onu işe alma. Onun yerine beni işe al. Senden bu kadar kolay vazgeçeceklerini sanmıyorum İlhan. Belli ki oyun büyük Gülay. Hep böyle oluyor. Biri büyüdü mü bası veriyorlar üstüne. Bunca sene çalışmışlığım var. Bir günde çizi veriyorlar adamın üstünü. Hem de kimin için? Sefilin teki için. Belki gerçekten İskender'den haberleri yoktur. Doğru söylüyor olamaz mı yani? Boş boş konuşma Gülay ha. Boş boş konuşma. Her şeyi biliyorlar. Bugüne kadar her şeyi bildikleri gibi. Herifi görsem böcek gibi bakıyordu bana. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım. Geçer belki diye umacağım. Tetikte olmalıyız. Çok zor geçecek bu günler. Belki kokusu da çıkar. Hoş geldin oğlum. Afiyet olsun. İskender Akay'ın selamı var. Bu ne?
kuş yemi. Ya Cihangir, ben sana her şeyden uzak dur diyorum. Sen gidip adamın paralarını toparlayıp getiriyorsun. Baba bir şey yapmak zorundaydım. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturamayız. Bilmediğim bazı şeyler var Cihangir. Anlat. Bak sen kendi işine bak. Ben de kendi işime bakayım. Bildiğim gibi, alıştığım gibi. Bu işi bugüne kadar nasıl getirdiysem öyle. Baba bu İskender gibi adamların dili değil. Korkmadığımızı, hatta istersek işleri nereye vardıracağımızı göstermemiz gerekiyor. İskender'i sen bana mı anlatıyorsun ha? Ben biliyorum İskender'i. Etrafımda dolanırdı, elimi öperdi. Maalesef geçti o günler. Cihangir, İskender benim muhatabım değil. Tamam mı? Ya sen bu işi ne zannediyorsun? Çocuk oyunu mu sanıyorsun ha? Daha açık konuşsana o zaman baba. Kim dedi çocuk oyunu diye? Yukarısı var oğlum. Gülay, sen karışma. İskender yukarıdan emir almasa, destek almasa böyle bir şey yapamazdı demek istiyor baba. Yeter ya! Yeter, ne konuşuyorsunuz siz? Gülay, sen konuşmayacaksın. Sen de ben ne diyorsam onu yapacaksın. Başka hamle istemiyorum. Sinirle saçmalıyorsun İlhan Tepeli. Sen bu çocuğu yanında mı istiyorsun yoksa karşında mı? Ne oldu yani şimdi? Bağırdın, çağırdın. Düzeldi mi her şey? Bir şey mi vardı? Çarpıp kaçtınız bana, anca yetiştim. Ne çarpması ya? Kimseye çarpmadım ben. Nasıl kırıldı peki bu? Nasıl kırıldı? Ne bileyim nasıl kırıldı Kaan. Devam edeyim istiyorsun değil mi? İşin gücün makara. Bahar Hanım her şeye gülmüyor. Bu güzel. Kaan sen biraz cıvıksın. Bu kötü. Ciddi bir iş yapıyoruz. İnsanlar bize canını emanet ediyor. Daha da nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasıl keyifler? Evet. Neler oldu anlat bakalım. Hiç. Depoda takıldık öyle işte. Ne yapalım, ne yapmayalım falan. Toplantı üstüne toplantı. Yoruldum valla. Geyiği keser misin? Ne yaptınız, ne aldınız? Ne konuşuldu İskender'le? Ben şok. Komiserim sen nereden biliyorsun İskender'i? Kaan. Bir an için göz göze geldik değil mi? Yalnız helal olsun komiserim. Nasıl yetiştin bana ben inanamadım yani. Size ceza kesiyorlar mı? Polisleri yani böyle makas attığı zaman, ne bileyim kırmızı ışıkta geçtiği zaman böyle ters U falan çekersiniz. Benim için çalıştığını unutuyorsun. Nasıl unuturum, öyle bir şey unutabilir miyim? Ben yem olduğumun da farkındayım. Harcanabileceğimin de farkındayım. Allah'tan şimdi bir işinize yarıyorum da kıymet veriyorsunuz. Yoksa benim hikayem cart diye bitebilir. Bu senin elinde. Bitirmeyeceksin. Her şey bana bakıyor yani, öyle mi? Bana mı bakıyor? Birlikte komiserim, birlikte. Sen bana güvenmek istiyorsan ben de sana güvenebilmeliyim. Sen benimle pazarlık yapacak konumda değilsin. Pazarlık etmiyorum ben, iyi geçinmeye çalışıyorum. Yani çünkü ne kadar iyi geçinirsek çalışma şevkimizin o kadar artacağını düşünüyorum. Ne istiyorsun? Açık konuş. Sen hep böyle misin ya? Bodozlama. Kaan, ne istiyorsun? Küçük bir rica. Polis kayıtlarından, arşivden. Yani emir olamayacağına göre. 24 Aralık 2016 tarihinde
Bir olay Aksaray'da. Bir ihbar var mı? Bir şikayet var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Niye istiyorsun sen bunu? Yani ama bu böyle al gülüm ver gülüm ölçeğinde bir rica. Gizli saklı bir şey değil. Peki sen o gün yani o gece işte her neyse o civarda mıydın? Polis kayıtlarına göre hayır. Biliyorsan neyi soruyorsun? İleride anlatacağım. Söz. Ne kadar ileride? Bana inandığında. Heh bak şöyle bir güldün içerisi aydınlandı. Kaan. Vallahi yakışıyor. Yakışmasa söylemem ya. Gerçekten çok yakışıyor. Komiserim çok yakışıyor ya. Görüşürüz. Yemin ediyorum bak kendime tutsam, memleketten halamın oğlu gelse ancak bu kadar olur. Bu çevrede, bu emsalde, bu fiyata yok yani. Hadi bir şey olsa ararım ben seni hadi. Tamam abi, emrin olur ne demek? Ha. Ben kaçtım o zaman. Toz palavra hadi yürü ya. Anne ne bulaşığı ya bırak makine var. Gel bak çay demlenmiş gel. Sen koy çayları geliyorum. Keşke hiç girmeseydik biz bu işe. Vallahi hata mı yaptık diye düşünürken gerim geriliyorum. Vallahi seçme şansım olsaydı hata mı yaptık derdim ama... girdik artık bir yola. Sen düşünme bunları. Ya düşünme. Düşünme. Sen gel de düşünme. Ama neyse yine de şükrediyorum. Bak hapisten çıktın. Pek hapisten çıkmış gibi hissetmiyorum kendimi ama... Ya, niye? Niye? Fena mı oldu oğlum? Ha? Bak fena mı oldu? Bak ne güzel dışarıda da görüşüyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz göz göze. Değil mi? Ne güzel oldu. Doğru. Ama keşke burada değil de bizim evimizde kalsaydık beraber. Anne bu işin nereye varacağı belli değil. Yok yere seni de tehlikeye atamayız. Böyle iyi. Ne yapıyorlar? Ha? Ne yapıyor polisler sana? Darlıyorlar mı seni yoksa? Ya anneciğim zaten herkes beni sorguya çekiyor. Gözünü seveyim Allah aşkına bir de sen sorma ya. Ya oğlum niye öyle diyorsun ya? Niye öyle diyorsun ha? Yakıştıramıyorum ben sana bunları anlıyor musun? Bak hapse girdin neler geldi başımıza. İşler senin bildiğin gibi değil. Beni tuzağa düşürdüler. Ben sana dedim. Sana da dedim. Başkalarına da dedim. Benim oğlumun dedim soygunla moygunla işi olmaz. Günahsız benim oğlum dedim. Kim tuzak kurdu oğlum sana? Bilmiyorum ama daha en başından beri hepsi tuzakmış. Ben işin içinden bir türlü çıkamıyorum hala. Bana söyleseydin. Hı? Polise anlatsaydın. Ya ne yapacaksın sen anlatsam? Hem ben polise gitmedim mi zannediyorsun? Burada bir tane adam vardı. Bana yardım edecekti. Beni aradı gel sana her şeyi anlatayım dedi. Aynı gün herifi öldürdüler. Beni de kolumdan tutup hapse attılar. O zaman mahkemede niye sustun? Bana bir söyle bakalım sen. Ya öldürülen adam yok ki ortada. Ben öyle yalan dolan konuşuyorum oldu. Söyleseydin bana. Ben hapisteyken ne yapacaktın sen bir başına? Ama benim kafamdaydı. Bir çıkayım dışarı da şunların hepsini ipe dizeyim. Polise anlattın mı peki? Ya ortada ceset yok. Katil yok. Benim dışında şahit yok. Bana yardım eden polis bile yok. Polise ben ne anlatacağım? Ah be oğlum. Biz kime ne yaptık oğlum? Ha? Kime ne yaptık biz? Sen kime ne düşmanlık ettin? Bilmiyorum ama öğreneceğim. O DVD'yi bana kim gönderdi? Neden bunca yıl ortada yoktu? Niye şimdi ortaya çıktı? Hepsini öğreneceğim. Dostumu, düşmanımı tek tek tanıyacağım. Sen merak etme. Gel bakayım şöyle gel. Dur çay sıcak. Boş ver. Ben bu kumpastan çıkacağım anne. Sen merak etme.
Günaydın baba. Günaydın kızım. Dediğim şeyi düşündün mü? Neyi? Ya baba sen neden beni ciddiye almıyorsun? Neyi ciddiye almamı istiyorsun kızım? Takdir etmeyen insanlar hiç takdir edilmedikleri için bunu yaparlarmış. Bana bir şey mi öğreteceksin? Sen geç dalganı. O çok güvendiğin adamların çevrendeydi ama soydular seni. Bunu biliyorum. İmtihanda sorsan sınıfı geçerim. Ben sana nasıl soyulduğunu anlatsam peki? Bana ne dersin? Sen ciddi misin? Evet. Seni nasıl soydular biliyorum. Kim soydu beni? Cihangir. Senin adamların avil avil etrafta gezinirken karşında oturan Cihangir soydu soğanla çevirdi seni. Alengirli anlatma Müjde. Nasıl yaptı bunu? Kure gibi bir adamın içeri soktu. O paraları alıp içeride muhtemelen çatıya bir yere sakladı. Ve elini kolunu sallayarak gitti. Sonra o sofranda lokmanı paylaştığın Cihangir'in adamı. Adem. Ha işte o. Badem gözlerinin içine baka baka bir şekilde dışarı çıkıp çatıdan aldılar parayı. Sen nereden biliyorsun bunları? Ben olsam öyle yapardım. Babanı soyardın yani. Keşke sen de benim gibi onların gözlerinin içine bakabilseydin baba. Böyle güzel güzel yiyip içip kalktılar masadan. Cihangir yapmışsa evet. Böyle yapmıştır. Ne diyorsun? Sen neden bunları bana böyle geç anlatıyorsun? Hı? Masadasın. Fır bakıyorlardı da bana niye sinyal çakmadın? Babanın kandırılması hoşuna mı gitti? O parayı yerine koyamazsan bana ne yaparlar sen biliyor musun? Ben mi haksız oldum yani? Ne yapaydım? Teşekkür mü edeydim? Baba beni yakınında tut. Ya bırak gözün kulağın olayım. Göremiyorsun işte. Göremiyorum. Çekil hele şuna. Papatya çayı uykusuzluğa iyi geliyormuş. Evet duymuştum. Evde bir şey mi oldu? İşle ilgili bir şey. Geçer merak etme. Annem buraya geliyorsun diye bir şey mi söyledi? İrem annemle alakası yok. Daha önce zamanım yoktu. Şimdi var geldim. Konuştuğumuz gibi devam edelim. Olur mu? Ben niye buraya geldim Cihangir? Çünkü seninle gelmeseydim randevunu ekecektin. Sanki ben bayılıyorum seni elinden tutup doktora getirmeye. Annen gibi. Merhaba Cihangir. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptınız kızım? İyi baba, ben de Cihangir'e eşlik edeyim dedim. Hem seni görmüş olurum diye. İyi yaptın kızım. Geçelim mi Cihangir? Senin pek vaktin yoktur. Böyle mi geçeyim?
Teşekkür ederim. Çok uzun bir ara verdik Cihangir. Seninle açık konuşacağım. Önceden doktorundum. Sen de benim hastamdın. Ama şimdi damatım olacaksın. Seninle mahrem olan konular konuşuyoruz. Bu ilişkinin sağlıklı yürümesi adına seni başka bir doktora devretmem, en azından bunu sana önermem gerekiyor. Bence gerek yok. Ben kendimi biliyorum. Ya sizinle konuşurum ya da hiç kimseyle konuşmam. Ama bütün sorumluluğu bana bırakma. Tamam, tamam. Hemen karar vermeyin. Bir görelim, bir düşünelim. Rahatsızlık duyarsak vazgeçeriz. Olur mu? Bana bir paça şey ettir. Bir de şunu kasadaki arkadaşı var. Biri gelip alacak. Bana bir ekmek lazım. O da bu yemekte lazım efendi. Sarı elbiseli bir adam var. Takım elbiseli. Tanımıyor musun bu adamı? Yok. Ama çok gerçek. Hani birini bir yerden hatırlarsın. Ama nereden olduğunu bilemezsin ya. Olmuş bir şeyi hatırlıyor gibiyim. Arada eksik parçalar var. İşte onları bilsem, rüyamda görsem büyük resim tamamlanacak. Benim de büyük bir derdim çözülecek gibi. Yani öyle hissediyorum. Rahatsız mı ediyor bu adam seni? Onu öldürdüğümü söylüyor. Her defasında. Rüyanda mı karşına çıkıyor? Karışık. Yani rüyayla karışık. Gündüz düş mü denir? Çok karıştı artık. Ticaretle uğraşıyorsun. Çok fazla insan tanıyorsun. Paranın döndüğü yerde insanların da canı yanıyor elbet. Belki zarara uğrattığın biridir. Belki iflas etmiştir senin yüzünden. Sana dokunmuştur belki bunu yapmak. Bilinçaltın unutmadım diyordur. Yok öyle bir şey hatırlamıyorum. Hatırlamazsın. Ama rüyada gördüklerimiz, gerçek hayatta gördüklerimizin, yaşadıklarımızın bir izi olabilir bazen. Bir de böyle düşün. Gerçek hayatta sarı takım elbise giymek zorunda değil bu adam. Arabası sarı olabilir. Ya da ne bileyim, belki kuyumcudur. Altın işiyle uğraşıyordur. Ama sürekli konuşuyor. Bazen dalga geçiyor. Bir şey biliyor, ben de bilmiyormuşum gibi laflar ediyor. Cihangir, sana verdiğim ilaçları ne zamandır kullanmıyorsun? Bir süredir. Hı? Epeydir. Onları kullanmalısın. Sana hemen buradan bir kutu vereceğim. Uykusuzluğun var. Bedenen yıpranıyorsun. Bu da zihnine yansıyor.
Sebep söylemedi öyle mi? O gün o muhit neden onun için önemli bilmiyoruz yani. Yok, bilmiyoruz. Ama bilgi bizde. Yani kanun eli mahkum. O bir şey söyleyene kadar biz bu bilgileri ona vermeyebiliriz. Yok. Öyle yapmayalım. Madem bir adım attı, bizden yardım istedi. Biz de karşılık verelim. Kime gideceğini, gücün kimde olduğunu yardım istediği zaman bilsin. Zaten öyle bir çocuk değil. Muhakkak kendini borçlu hissedecektir. Amirim, ama bu şekilde bu bilgileri bir hiç karşılığında veriyormuşuz gibi geliyor bana. Hiç karşılığında değil, öyle düşünme. Dosyayı hemen verme. Biraz zorla. Israrcı ve meraklı görünme. Ama soracağını da sor. Hatta başka bir şey isterse onu da verelim. Bakalım bu Kaan bizi nereye götürecek. İşkilenmesin istiyorum, anladın mı? Rahat çalışsın, rahat olsun. Hı? İçimde bir his var. Bir şey olmuş ama yarım kalmış gibi. Hatırlasam düzelecekmiş gibi. Uyuyup uyanmak gibi. Hani ağlayınca rahatlar ya insan. Ben de sanki ağlasam rahatlayacakmış gibiyim. Yanlış anlama, ağlamak değil benim derdim. Bulmaktan bahsediyorum. Ağlayınca, gülünce rahatlarız. Tek bir yol değil ama bir yol. Ağlamak ayıp değil. Rahat bırak kendini diyorsun. En azından bu odada rahat olmanı istiyorum. Gözyaşı şişesi diye bir şey vardı değil mi? Gözyaşını tutup şişeye mi topluyorlardı? Ne oldu Cihangir? Ha? Ne oldu? Yok bir şey. Bir şey hatırladım da. Devam edelim mi? Süre doldu ama. Uzatabiliriz. Her zaman görüşmüyoruz. Eğer konuşmaya ihtiyacın varsa Kurallara bağlı kalalım. Teşekkür ederim. ilaçlarını almayı unutma. Geliyor musun? Babamla yemek yeriz diye düşünmüştüm. İşler var, gümrükte mallar falan. Siz yiyin baba kız. Peki, serbest. Teşekkür ederim canım. Bravo Cihangir, bravo. Doğru karar. Doğru karar. Doğru karar. Doktorlar ne diyor? Stresten uzak dur. Tek dedikleri bu. Kimim ben? Hı? Stres yapma sakın. Trafiğe çıkacaksın Cihangir.
çorba içirecekler. Telefona mesaj atsalar olmuyor. Gel buraya gel. Benim özel bir işim var. Ben buradan tek devam edeceğim. La oğlum bakmasana Melme. Ver anahtarı. Araba yeni. İşe yarıyorum işe. Terfi aldım. Allah gobel. Cihangir abim alsın kullansın dedi. İyi yere tüken açtın. Bu dosya benim mi yoksa? Hı hı. Süpersin. Dosyayı hemen verme. Biraz zorla. Israrcı ve meraklı görünme. Ama soracağını da sor. Hatta başka bir şey isterse onu da verelim. Bakalım bu çocuk bizi nereye götürecek. Ben de iyiyim Kaan. Sağ ol sorduğun için. Sen nasılsın? Sen boş beleş muhabbet sevmiyorsun diye ben direkt konuya girdim. Yoksa ne? 3 köfte 25 kuruş. Bende laf çok. Bu sene yaz da olmadı sanki be. Ha? Eskiden böyle miydi? Şuralar hep dutluktu hep. Aha. Her yer bina doldu. Nefes alamıyoruz. Nasılım? Tamam uzatma. Evet, ilk önce bu dosyayı neden istediğini söyleyeceksin bana. Öyle ileride yok. Unut onu. Şimdi konuşalım. Ben de sana yardım edeyim. Hani birbirimize güvenecektik bundan sonra? Sana güveniyorum ki emniyetten dosya getiriyorum değil mi? Sen de bana güveneceksin Kaan. Neymiş şu mesele anlatacaksın. Kendim bir anlasam sana da anlatacağım da çözemiyorum. Tamam. Ortak sayılırız, yardımcı olayım. Şöyle yapalım. Ben bu konuyla ilgili bir iki adım atayım. Bilgileri toplayayım, sonra sana getireyim, beraber ilerleyelim. İyi tamam. Hah. Çok çabuk oldu ya. Ben şok. Verdiğin tarih ve yerle ilgili ifadeler, şikayetler falan var burada. Yani eğer bana daha net bir bilgi verseydin, ben de sana daha net şeyler getirebilirdim. Yok mühim değil, bu yeter de. Bu nedir? Bir olayla ilgili ifade vermiş bu vatandaş. Ama geri çekmiş ifadesini. O yüzden kayda bir şey işlenmemiş. Yani yanlış anlaşılma falan, boş bir iş olabilir. Oluyor böyle. Sabah komşusuna kızıyor, şikayet ediyor, ifade veriyor. Öğlen pişman oluyor, geri çekiyor. Çok var böylesi. Anladım. Önemli bir şey değil yani. Öyle olsa daha çok bilgi olurdu. Peki tamam. Sağ ol. Buldun mu istediğini? Bakmadın mı içine? Bir şey yok ki bunda. Allah Allah. Ha, bu arada sahiden teşekkür ederim. Yani benim için önemliydi. Yardım ettiniz. Cemal amirime de selam ederim. Onun haberi yok ki. Niye? İzin vermeyebilirdi. Ben getirdim bu dosyayı sana. Aramızda. Vay. Tamam. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Bari bin yanıma da benzin yakmayalım.
Hem açık hava hem de araçla girilmiyor. Güzel yermiş Vekil Arş Bey. Bacaklarım açıldı. Biz dört duvar arasında duruyoruz. Bir yerden bir yere ancak vasıta. Niye geldin İskender? İşini yapsana. Bir aksilik oldu. Ödeme maksadı. Farkındayım. İnsanın dili de varmıyor söylemeye. Soyuldum Vekil Arş Bey. Biliyoruz. Kuşlara aptal diyorlar. Ne haksızlık. Telafi edeceğim efendim. Bunu yapan kim onu da biliyorum. Onun da hesabını soracağım. Biz ödemenle ilgileniriz İskender. Kim yaptı, niye yaptı, sen nasıl hallettin onunla ilgilenmeyiz. Değil mi ama? Şuraya bir şahin dadansa, şu kuşları alsa götürse. Biz ne yapalım İskender? Aslında sizi de ilgilendiriyor efendim. Bunu yapan bizden biri. Cihangir. İlhan Tepeli'nin oğlu. Onu da biliyoruz. Sizin bilginiz dahilinde yapılan bir eylemse işler değişir. Bana bir ceza mı kesiliyor yoksa? Bak hele kimler geliyor? İyi günler Vekil Arş Bey. Bu çanta size ait beyefendi. Bahsetmiştim. İskender'le aramızda bir anlaşmazlık oldu. Ama çözülmeyecek bir şey değil. Bilgin dahilinde değil demiştim İlhan. Şu hale bak İlhan. Sofrandan ekmek yediğim yılları yaşanmamış sayıyorum. Eskiden de sevmezdim seni. Hiç sevmedim. Sevmen gerekmiyor İskender. Ticaret yapıyoruz burada. Karşılıklı saygı duyalım, yeter. Bu mu lan saygı? Hı? Mekanımı soyuyorsun. Yetmiyor. İkinci kere rezil etmek için çaldığın parayı buraya getiriyorsun. Öyle değil İskender. Senin paranı ben getiriyorum. Sen değil, Vekil Haç Bey'e ben teslim ediyorum. Bu seferlik böyle olsun. Aramızda bir anlaşmazlık vardı, sürtüştük. Ama artık kapansın bu konu istiyorum. Benim borcumu ödüyorsun yani. Bunu neden yapıyorsun efendi? Bu kavgayı istemiyorum. İşler yürüsün, kan dökülmesin istiyorum. Peki. Öyle diyorsan, barışalım diyorsan. İlhan bu parayı senden almış bana getirmiş İskender. Sen ne yapmıştın? Parayı kaybetmiştin. Senin paran değil benim paramdı kaybettiğin. O yüzden yine de bana borcunu ödeyeceksin. Vekil Haç Bey, ben bunu bir barış işareti... Ne dedim ben? Dedim ki ilgilenmiyoruz kavganızla. İster barışın ister dövüşün. Cehaletin bir bedeli olacak. Biz kazanıyoruz, siz kaybediyorsunuz. İskender, borcunu en kısa zamanda bekliyorum. Elbette Vekil Haç Bey. İlhan, dikkat et kendine. Kendi paramla rezil olacakmışım meğer. Biz böyle yaptığımız sürece bu adam kazanacak. Ustalıktansa kalfalık daha rahat be İlhan. O hep kazanacakmış. Varsın kazansın. Sen kazanamayacaksın. Bir türlü beynim basmıyor değil mi?
İlla çuldan çaputtan olalım istiyorsun. Bu kavga devam etsin istiyorsun. Ben de bunu anlamıyorum. Neden kazanamayacak mısın biliyor musun İlhan? Çünkü bitiksin. Oğlum aslan gibi çarpmış beni. Getirmiş parayı ayağının dibine sermiş. Sen 3,5 atıp buraya yaltaklanmaya geliyorsun. Hadi düştün de bu kadar mı düştün? Korkudan tiril tiril titriyorsun. Adamın cahil dediği sensin İskender. Bak İlhan, o çanta var ya, vekil harçla gitti. Geçmiş olsun, bir daha geri gelmez. İstersen 5 katını ver bana, yine yetmez. Öldüreceğim seni. Yok edeceğim. Babasını korumak için Cihangir mi geliyor karşıma? Onu da yok edeceğim. Bunu aklına koy. Azrail'in benim. Eren'in öldüğü yere neden çağırdın Cihangir'i? Bunu bana Cihangir de sordu. Üstüme geldi. Hadi o delikanlı. Halkayı nereden bilsin? Sen neden soruyorsun? Bunu bana değil. Bak, orada giden adama soracaktım. Doktor amca. Ay. Yalnız gelmemişsin yine. Kopamıyoruz maalesef. Ben nereye, o oraya. Kısmet oğlum. Kaderden kaçılmaz. Ne yaptın? Hapisten çıkınca gitmem gereken yere anca gidiyorum. Olsun varsın. Geç olsun da güç olmasın. Var mı yeni haber? Var gibi. Olay günü biri polise ifade vermiş. Sonra da ifadesini geri çekmiş. Korkmuş da vazgeçmiş. Öyle mi? İşte fikrini niye değiştirmiş? Onu soracağım. Poliste ölüm kalım gözüküyor mu? Benim gördüğüm raporda yoktu. Ayrıca sanmıyorum. Böyle bir şey olsa mahkemede üstüme ihale edilirdi. İyi ki de olmamış. Yok yere bir de katil mi olacaktı? Belki de ölmedi hakikaten. Kalktı gitti. Yaralıydı. Nerede o zaman? Bu da doğru. 2 yıl geçti. Çıkardı ortaya illaki. Bir şahit varmış meğer. Polise güvenmeyen sana nasıl güvenecek? Bulacağız bir yolda, bulacağız. Ama önce senin bana yardım etmen gerek. Kaderinden kaçmam için. Benim de başım belaya sokacaksın sonunda. O bana kızar, sana değil.
Abicim nerelerdesin sen ya? Yüzünü gören cennetlik. İş güç tabii yoğunsundur. Yurt dışında falan mıydın? Aha yaptık öyle bir şeyler. Sen uğramaz olunca taşındın sandım. Çırağa baktırdım eşyalar yerinde duruyor dedi. Sağlığın saatin yerindedir inşallah. Eyvallah çok şükür. Bir şey diyeceğim. Benim ev tam takır. Sen bana kahvaltılık böyle ufak tefek bir şeyler ayarlasana. Olur abi. Yalnız benim bir işim var. Senin çocuğu yollarsın. Olmadı kapıya bırakır. Olur abi emrin olur. Çok güzel ev yapımı reçel var. Organik diyeyim sana. Ondan da koyayım mı? Koy koy. Tamam kafana göre. Eyvallah. Arkadaşım bu 2 oldu. Bunu unutmam, haberin olsun. Buyurun ben Kaan. Piyadeniz. İşin düşünce pek güzel anlatıyorsun. Güvenelim birbirimize, biz yol arkadaşıyız, şu bu. Fikrim değişmedi. Güvenmeliyiz birbirimize. Bu yaptığın ne o zaman Kaan? İşte karşılıklı olacak o. Dikiz aynasından baktığım zaman seni görmediğim gün inanacağım bana güvendiğine. Ha öyle mi? O zaman aç kulağını da dinle beni. Böyle sürerse zaten bu kaçamakların çok da uzun sürmeyecek. Yakında tekrar içeride bulacaksın kendini. Sonuçta ipler senin elinde amirim. Öyle dersen öyle olur. Başka türlü dersen başka türlü. Durumun farkındayım ve inadına yapıyorum diyorsun yani. İyi, keyfin bilir. Madem öyle, ödersin bedelini. Allah Allah, sert. Bildin değil mi bizim abi? Hani şu eski evde oturan. Oraya götüreceğim. Bizim abi.
Uyandın mı Cihangir? Bir ışık yandı mı? Yoksa hiç ışık yok mu? Ay 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 belim. Ay başıma. Senin bir bildiğin yok. Zaten sen de yoksun. Bak seninle bir oyun oynayalım. Ha? Sıcak. Soğuk. Ha? Soğuk. Soğuk. Daha soğuk. Şimdi ısınıyorsun. Sıcak. Sıcak. Yakındasın. Ama yanlış yere bakıyorsun Cihangir. Yanıyorsun Cihangir. Ne var çekmecede? Ben mi varım yoksa? Bak nasıl da buldum. Şifreyi hatırlayabilecek misin? Ha? Nasıl çıkmışım? Sen mi çekmişsin? Olacak galiba Cihangir. Günahlarını hatırlayacaksın.
Teyzeciğim hayırlı günler. Emrah'a bakmıştım ben. Oy, sen Emrah'ın nesisin? Ne edeceksin Emrah? Asker arkadaşıyım ben onun. Tezkereden sonra görüşecektik. Bir türlü görüşemedik. Telefonu yok mu? Niye aramayısın da buraya kapıya kadar geliyorsun? Ya arıyorum açmayı da. Yok mudur öyle? Yoktur da. Nerede dur? İşe gitti. Ya nerede dur? Taksi söyleme daha söyle. O pislik yuvasına. Allah'ın cezası. Dersin başka yere hiçbir iş yok. Bir kurtulamadı o batakhanelerden. Bu emperyali mi değilsin? Ha, bak sen de biliyorsun. Allah'ım onları yok etsin he. De bakayım. Yoksa sen de mi o yolun yolcususun? Yüzün de tertemiz ama. Ya ağzından yel alsın. Tövbe de benim ne işim olur öyle? Neyse teyzeciğim kal sağlıcakla. Haydi güle güle. Haydi. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Karadır kaşların ferman yazdırır. Buyur abi. Bu aşk beni Merhaba. diyar diyar gezdirir. Güzel bir yapsana. Şöyle sahneye yakın alayım abi. Yaramı sarmaya yelken Eyvallah. gelsin. Lokman hekim gelse yaramı Ne getireyim abime? Kafana göre bir şeyler ver. ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yârin hayali karşımda durur.
Tam buradaydı bak. Az kaldı Cihangir. Ha gayret. Buldun beni. Ha gayret. Buldun beni. Buldun beni. Beni sen öldürdün. Beni sen öldürdün Cihangir. Artık biliyorsun. Peki beni niye öldürdün? Peki beni niye öldürdün? Hı? Buldun beni. Du das nicht verstehst du kein Wort. Das ist wunderbar. Furie, Grazie. Sie liebt mich. Allen Weibern nichtsdestotrotz. Halleluja, heilig. Kampf, Kampf. Ehe nicht in Liebe kann sie mich umarmen. Was? Sie liebt was? Allen Weibern was ist allen Weibern? Mir widersteht, das macht mir Übelkeiten, wenn ich den Zug mit deinen Lippen sehe. Aber du verstehst du kein Wort. Wahre Weib, halb Furie, halb Grazie. Sie liebt mich um allen Weibern. Cihangir. Artık biliyorsun. Beni sen öldürdün. Artık biliyorsun Cihangir. Peki beni niye öldürdün? Hoş geldin abi. Şöyle loca alayım seni. Kardeş Emrah var burada çalışan. Onu göreceğim. Çalışıyor Emrah. Ne yapacaksın onu? Borcum vardı. Üstümde kalmasın onu vereceğim. Sana boş verdi. Hadi yahu. Bu ne balacaklısı arar, sorar, kovalar. Aa mutfağa girdi abi gördün mü bak. Eyvallah. Emrah varmış burada. Kolay gelsin. Tamam, polise bak. Sağ ol. Emrah sen misin? Gelsene bir konuşalım seninle. Lan! Lan! Ne kaçıyorsun lan benden? Abi bırak başımı belaya sokma beni. Oğlum başım belada zaten lan. Bela benim. Bana bak. Polise gitmişsin, daha şurada olanları anlatmışsın. Sonra ifadeni değiştirmişsin. Yok abi öyle bir şey. Lan oğlum bir şeyden korkup ifadeni geri çekmişsin, yalan mı? Abi yanlış bir anlaşılma olmuş. Vallahi yok öyle bir şey. Vallahi billahi yok. Lan delirtme oğlum beni bak. Burada bir adam öldürüldü, tamam mı? Sonra da her şeyin üstü örtüldü. Ne cinayet, ne silahlı çatışma, hiçbir şey olmamış gibi... ...o adam hiç yaşamamış gibi her şeyin üstü kapatıldı. Bana bak. O adam bana yardım edecekti, anladın mı? Benim yüzümden öldürüldü. Sen de bu cinayeti gördün. Bunu kimin yaptığını gördün.
Bana katilin kim olduğunu söyleyeceksin. Görmedim ama ben öyle bir şey. Lan gördün oğlum lan. Gördün lan. Sen beni de gördün lan değil mi? Cevap ver lan, gördün mü? Gördüm. Sen de oradaydın. Lan gördün oğlum lan. Gördün lan. Gördüm. Sen de oradaydın. Demek katilin kim olduğunu biliyorsun. Katilin kim olduğunu söyleyeceksin. Lan söylesene oğlum, cinayeti kim işledi? Kurban olayım kıymayayım bak. Oğlum soruma cevap ver, kafana sıkarım seni. Söyle lan!